Merhabalar Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta artık şapkasını ördüm, çantasını ördüm. Bir de dedim terliğini yapayım. Tam takım olsun, biliyorsunuz ben takımları seviyorum. Bu terliğimizin içliği, iç tabanı ve dış tabanı. Bunları biz kanalda daha önce yaptık. Taban nasıl tığlanır, iç taban nasıl tığlanır, nasıl birleştirilir. Ama yine bulamazsanız bana yazın, ben size linkini atarım. Belki tekrar ayrı bir video olarak da bunu belki yayınlarım. Şu an bu videoda sadece şu üst kısmını öreceğiz. Böyle burnu da kapalı bir terlik olacak. Bakın şöyle. Aynı yine çantada ve şapkada kullandığımız motifi kullanacağız. Böyle bir ve sonra bunu aynı dikeceğiz kenarlardan. Şöyle göstereyim. Görüntüsü şu şekilde olacak şekilde öreceğiz. Bu ortada kullandığım, hem çantada hem şapkada kullandığım motifin aynısı. Böyle bir parça öreceğiz şimdi beraber. Yalnız motif yapımına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapıyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmek isterseniz beni ekranın sağ üst köşesinde, solda değil sağ üst köşesine bırakıyorum Instagram adresimi. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yine sorularınız için de oradan ulaşabilirsiniz. Kağıt ip kullanacağım bunun için. Yani diğer şapka ve çantayla kullandığım aynı şeyi kullanacağım. İki renk kağıt ipim var. Şimdi gelelim motifin yapılışına. Gelelim motifimizin yapılışına. Buradaki ipler karıştı. Şunu yapacağız önce. Zaten burada modifiye edilmiş. Beşli tepe kısmında. Ama ana motif bu. Bu motifi ben çok sevdim. Dediğim gibi daha önce çantada yaptım. Onun şapkasını yapıyoruz şu anda. Ne yapıyoruz? İlk önce açık renk ipimizi alıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Buraya kilitliyoruz. Sihirli ilmeğimizi yaptık. Şimdi şu orta kısmını yapacağız. Zaten son derece kolay. Çok bildik bir motif. Ama birleştirildiğinde çok hoş duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi buraya 3 tane zincir örüyorum. Ve trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum, 2 kere de çıkıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zaten motif üçlü trabzan setlerinden oluşuyor. Zincirle beraber 3 tane oldu. Şimdi bir tane zincir yapıyorum ve geliyorum buraya, bir trabzan daha yapıyorum. Hep üçlü trabzan seti şeklinde yapıyorum ve aralara birer zincir örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi birazcık kapatacağım. Daha rahat çalışabilmek için. Yine araya bir zincir örüyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. 2 kere de çıkıyorum. Ve bir zincir örüyorum. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve tek zincirimi örüyorum yine. Şimdi artık burayı iyice kapatacağım. Ve geliyorum en baştaki zincire, bir ilmek kaydırmayla birleşiyorum. Şu şekildeyim.
Sonra tekrar ilmek kaydırma yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Bir kere daha kaydıracağım ki sonra buraya gelebileyim, ama artık renk değiştireceğim. Aldım ipi, bekletiyorum. Diğer rengime geçeceğim. Diğer ipimi aldım. Bu iki tanenin içinden geçirdim. Rengimi değiştirdim. Daha önce de bir sürü renkli, iki renkli projeler yaptık. Biliyorsunuz ki hep kapatırken bu şekilde değiştireceğimiz renge göre kapatıyorduk. Şimdi bu ipleri arkada toplayacağım ve ortaya geldim, bu tek zincir ördüğümüz yere. Zaten sadece bu aralara öreceğiz şimdi. 3 tane zincir örüyorum. Aynı yere 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olacak şekilde öreceğim. Şimdi bu zincirle beraber bir tanesi oldu. Şimdi bir zincir örüyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. İki, üç. Şimdi dikkat etmeniz tek gereken şey bu. Sadece köşelerde birer zincir örüyoruz. Diğerlerinde hiçbir zaman zincir örmüyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi diğer boşluğa geçeceğim. Hiç zincir örmüyorum. Direkt trabzan yaparak bu ipleri arkadan yürütüyorum ki kaybolsun. 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Dediğim gibi motifi kolay bir motif zaten. Sadece bir araya geldiklerinde hoş bir görüntü oluyor. Bir zincir, 3 trabzan. Yine hiç zincir örmeden bir sonraki boşluğa gidiyorum. Buraya da 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan örüyorum. Ve bir sonraki boşluğa gidiyorum. Buraya da 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. Ve geliyorum en baştaki zincire, ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Zaten motif 4 sıradan oluşuyor. Çok zor bir motif değil, dediğim gibi. İlmek kaydırıyorum. Köşelerde hep bir farklı renk geliyor. Bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yeşille de bitiyor zaten, dediğim gibi 4 sıra. Tekrar ilmek kaydırıyorum. Artık
krem tonuna geçeceğim. Arkadan ipimi alıyorum. Getiriyorum ve ilmek kaydırmayı da kapatıyorum. Arada bu arkada yürüttüğünüz ipleri çekmeniz gerekiyor. Yoksa bolluk kalıyor. Açılmasın sonra trabzanlar. Geldim yine ortaya bir sık iğneyle. Yine 3 zincir örüyorum. İki tane trabzan yapacağım şimdi yanına. Bu köşeler hiç değişmiyor. Sadece rengi değişiyor sırayla. Şimdi yine bir zincir ve 3 trabzan. Kapatmıyorum çünkü başka renge geçeceğim. Yeşil ipimi alıyorum ve trabzanları öyle kapatıyorum ki renk değişimini yapayım. Hafifçe çekiyorum bunu ve arkada yürüteceğim. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Karenin kapanışı oldu şu karenin. Şunu ördük yani. 3 tane trabzan ördüm. Şimdi tekrar kreme geçeceğim. Onun için 3. trabzanı krem rengiyle kapatıyorum. Yine buraya 3 trabzan bir zincir yapıyorum. Bu sıra böyle devam ediyor. Bir zincir ve 3 trabzan. Bu şekilde bütün sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sıramızı bitirdik. Tekrar krem rengine geçiyoruz ve baştaki zincire ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir daha ilmek kaydırıyoruz. Tekrar kaydırıyoruz. Ama bu sefer yeşille hafifçe de çekelim, kapatıyoruz. Şimdi bu ipleri hep arkada yürütüyoruz. Bir sık iğne ile ortaya geldik. Yine buraya 3 zincirle de başlıyoruz ve 2 trabzan. Bir zincir ve 3 tane trabzan. Hep köşeleri biliyorsunuz, artık böyle yapıyoruz. Ve 3. trabzanım, ne yapıyorum? Öbür renge geçiyorum burada. Bunu hafifçe çekiyorum. Bu arkada yürüteceğim. Üç trabzan. Şimdi burada 2 tane trabzan öreceğim. Bu motifin daha büyüğünü de yapmıştık biliyorsunuz. Önce kare kapatıyoruz, sonra 2 tane ile açıyoruz, sonra tekrar kapatıyoruz. Bu böyle dilediğiniz kadar büyüyebilen bir motif. Daha önce de söylemiştim. Çantayı örerken buraya da 3 tane yine trabzanımızı yapıyoruz. Kapatmıyoruz.
Yeşil rengimizle devam ediyoruz. Bu ipi hafifçe çekiyoruz ki kapansın ilmekler ve böyle arkada yürütüyorum. Ve buraya yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapacağım. Köşeler hiç değişmiyor. Zaten bu son sıramız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Tekrar ipimi değiştiriyorum. Hafif böyle bombeleniyor örerken iki taraftan çekiştirip sonra da bir güzel ütüleyin. Motif gayet güzel oluyor o zaman. Bir sıkıntı olmuyor. Çantada da yaptık. Takip edenler bilir. Hem daha büyük bir motifti. Yine buraya 3 tane krem rengi. Motifi takip ederseniz zaten bir tek bir çift şeklinde gidiyor. Renkler. Dilediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın şu şekildeyiz. Şimdi tekrar yeşile geçiyorum. Ve köşeyi her zamanki gibi örüyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayacağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Yeşil renge geçiyoruz ve karşıdaki yeşilleri ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi bu sırayı da bitirdik. Son ilmek kaydırmamı yapıyorum ve beyaz ipe geçiyorum. Dediğim gibi bu son sıramız. Ortaya geliyorum. Yine hatırlatayım, ipleri arkada yürütüyorum. 3 tane zincir, 2 trabzan, bir zincir ve 3 trabzan. Diğer sıralarda olduğu gibi ikinci trabzanım, üçüncü trabzanımı kapatmıyorum, diğer renkle kapatıyorum. Hafifçe beyazı çekeceğim. Arkada yürütmeye devam ediyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Yine diğer renge geçiyorum. İşte kareyi kapatacağım. Dediğim gibi hep bir kapatıyoruz, bir açıyoruz. Şimdi de beyaz kareyi kapatıyoruz. Buraya da 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bol kaldı, kaymıyor da. Çok sert bir ipmiş bu krem rengi olan. Çok zor örülüyor hakikaten. Yeşil güzel, rahat örülüyor da. Evet, öbür rengime geçtim. Şimdi buraya
3 tane de yeşil yapıyorum. Ve geliyorum. Öbür rengime geçtim. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Yani köşe krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine köşe krem olacak şekilde bütün sırayı böyle öreceğiz. Ve yeşile geçiyorum tekrar. Hafifçe çekiyorum. Ve beyazı da hafifçe çekiyorum ve arkadan yürütmeye devam ediyorum. Efendim, bu da böyle. Bu sırayı tamamen böyle örüyoruz. Şimdi son sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Gidiyorum karşı tarafa. Bir daha ilmek kaydırıyorum. Ve ip açılmasın diye bir zincir çekiyorum. Ve beyaz ipi artık alıyorum. Ön tarafta kullandığım motif bu. Şöyle biraz çekiştirelim. Bu işte şuradaki motifim. Şu beyaz ipi aralardan geçirip yok edelim. En azından elimize gelmesin. Evet. Şimdi bu durumdayız. Şimdi bu yeşil ipimi alıyorum. Şuraya geliyorum. Bakın buradan ilmeği kaydırdım ipi. Şöyle düşünün. Şurayı öreceğim. Şu sırayı öreceğim. Görülmüyor mu? Şu sırayı öreceğim. Bu aralara ilk önce 3 zincirle başlıyorum. Ve bu aralara 3'er tane hani trabzan yapacağım. Aynı motif devam ediyor gibi. Ama tek renk örüyorum. Tamamen yeşil örüyorum. Hiç zincir örmüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Şunu da arkadan yürüteyim, kaybedeyim. Hep bu aralara 3 tane trabzan öreceğim. Köşeye gelene kadar. Şu şekilde gidiyorum köşeye kadar. Bir, iki, üç, 4 tane trabzan seti ördüm. Bu köşeye gelince yine 3 tane trabzan setimi örüyorum. Ama köşe yapmayacağım. Beş tane trabzan seti ördüm. Şimdi geleceğim. Buradaki ilmeklerin üzerine
sık iğne örüyorum. Bakın. Burası şimdi ayakkabının burnu olacak. Yani ayakkabının burnunu sık iğneyle geçiyorum. Her trabzanın üstüne bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bir daha geçeceğim. Kolay dikilebilsin diye. Beş tane trabzan seti yaptım. Döndüm bu tarafa doğru. Şuraya gelene kadar tam karşıya, burayı komple yukarı mı kaldırayım biraz? Tam motifi almıyor kamera. Evet. Şimdi buradan bu köşeye gelene kadar tamamen sık iğne örüyorum. Bu sık iğneler hem motifi düzeltecek, hem dikişte de kolaylık sağlayacaklar. Çünkü buralarda bakıyorsunuz bir tek zincirler var. Her trabzanın üstüne sık iğne örerek devam ediyorum. Köşeyi döndüm. Tekrar devam ediyorum. Şuraları öreceğim. Aynı burada olduğu gibi. Ve öreceğim yere geldim. Ortaya bir tane sık iğnemi yapıyorum. 3 tane zincirimi çektim. 2 tane de trabzan yapacağım. Ve hiç zincir falan örmeden bir sonraki üçlü trabzan setinin arasına gidiyorum. Köşeye kadar öreceğim. Sonuç olarak bu böyle üçgen bir hal olacak. Şurada gördüğümüz gibi. Geldik buraya da bir tane. Aynı karşı tarafta olduğu gibi 5 tane üçlü trabzan seti yapacağız. Üç, 4 ve bu da 5. Şimdi buradaki kalanların da üzerine birer tane sık iğne yapacağız. Ve az önce ördüğümüz yere geri döneceğiz. Geldik ilk başta ördüğümüz 5 tane trabzana. Buradan üstüne bir ilmek kaydırmayla çıkıyoruz. 3 tane zincir örüyoruz. Pardon, 2 tane zincir örüyoruz ve bu araya
Ne yaptık? Bunu es geçtik. Araya 3 tane trabzan öreceğiz. Hem öreceğiz hem küçülteceğiz ki üçgen bir hal alsın diye. Buraya da yine üçlü trabzan seti. Şu sırayı örüyoruz yani. Bunu ördük. Bu ikinci sırayı örüyoruz. Burada 4 tane trabzan yapacağız. Trabzan seti yapacağız, öyle değil. Küçültüyoruz yani. Geldik buraya. Buraya artık gitmiyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Şimdi de 3 tane üçlü trabzan seti yapacağız. İkinciyi tamamladık. Ve üçüncüyü yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Neredeyiz? Şuradayız. Bu sıradayız. Şimdi şurada yapacağımız bu üçgenliği koruyabilmek adına en baştaki, görülüyor mu? Şimdi 3 tane trabzan setini ördük. Önümüzde bir tane daha var. Onun en sonuncu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyoruz ve yukarı çıkıyoruz ve dönüyoruz sonra. Yine 2 zincir örüyorum ve dönüyorum. Şimdi bu trabzanı atlıyorum. Üçgen görüntüyü korumaya çalışıyoruz aslında. Öyle değil. Şimdi buradakine iki taneyi yaptım. Her seferinde azaltıyorum. 4'tü, 3 oldu, 2 oldu. Yine buradaki en baştaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi artık bir tane örecek yerimiz kaldı. Üç tane ördük ve bir tane de yine buraya yaptık ki üçgenimizi koruyalım. Artık son sıramızı yapacağız. Bakın böyle görünüyor. İki zincirle çıkıyoruz yukarıya, döndük. Şimdi bu 3 tane yaptığımız üçlü trabzan setinin üzerine 3 tane trabzan yapacağız. Yalnız iplikler ayrı da gözükmeyecek. Bunların hepsinin üzerine bir kere doladık. Bir kere çektik, beklettik. Doladık, bir kere çıktık ve beklettik.
bir kere doladık ve beklettik. Hepsini bir kere de kapatıp zincir çekiyoruz. Artık şu şekli aldı. Bakın aynı böyle. Sonradan buralara sık iğne ile dönünce daha toparlanacak görüntüsü. Bu şekilde. Şimdi buradan ipimizi çıkıyoruz. Karşı tarafa gidiyoruz. Bakın burası. Şuraya daha önce 4 tane, 5 tane trabzan seti yapmıştık üçlü. Şimdi oradayız. Şimdi şu 5 taneyi görüyoruz. Şuraya ipimizi sabitliyoruz. 3 tane zincir örüyoruz. Ve 2 tane trabzan yapıyoruz buraya. Sonra aralara trabzan örerek devam ediyoruz. Üç ve dördüncüyü yapıyoruz. Bundan sonrası karşı tarafa, bu tarafta ne yaptıysak aynısını yapacağız. Ve en son burada ipi kesmeyeceğiz. Bütün hepsini tekrar bir sık iğneyle tekrar döneceğiz ve bitecek. Ne yapmıştık öbür tarafta? 2 tane zincirle yukarı çıktık ve geldik araya. Üç tane trabzan seti yaptık. Devam ettik. Aşağıda 4 tane üçlü trabzan seti yapmıştık. Şimdi 3 tane üçlü trabzan seti yapacağız. Küçültüyoruz. Daha önce ayakkabı terlik örenler varsa o mantığı anlamışlardır onlar. Bunlar kenar kısımları ve daralarak gitmesi gerekiyor. Ve üçüncü trabzan. Bir, iki zincirle döndüm. Pardon, şeyi unuttuk, bağlamayı. Ben de dalıyorum bazen. En baştaki trabzana bir tane daha trabzan yapıyoruz. Üçgenimiz bozulmasın diye. 2 tane zincirle çıkıp yine bu araya 2 tane trabzan daha yapıyorum. Karşı taraftaki yaptığımızın aynısını örüyorum. Şu anda 2 tane üçlü trabzan setini bitirmek üzereyim. Ve geliyorum en baştaki trabzana bir tane trabzan daha yapıyorum. Üçgenliğini korusun diye 2 zincir ve dönüyorum.
Zaten artık tek boşluk yerim kaldı. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Ve en baştaki trabzana bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincirle dönüyorum. Ve her trabzanın üstüne bir trabzanı bir kere çıkıp bekletiyorum. Bunu da bekletiyorum. Bir kere çıkıp ve bunu da bekletiyorum. Sonra hepsini bir kere de çıkıp bir iğne zincirle kapatıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bütün etrafını sık iğneyle bir kere daha geçeceğim ki zincirler rahat dikilebilsin, hem dikilmeyecek kısımlarda daha muntazam dursun diye. Böyle bütün etrafını sık iğneyle dönüyorum. Hem şekil daha düzgün duracak, hem rahat dikebileceksiniz. Bu şekilde bütün hepsini dönüyoruz. Sonunda elde edeceğiniz şekilde bu. Bunu da yine normal pamuklu bir iplikle de dikebilirsiniz. Ama isterseniz şeyle de dikebilirsiniz. Şu buruna gelecek şekilde bunu iğneleyip kaymasın. Ben bunları iplerle tutturuyorum. Böyle her iki taraf aynı yerde bitecek gibi. Buraları da iğne takıyoruz. Ondan sonra bildiğiniz iğneyle dikiyoruz. Şöyle bombeli duracak. Bakın yandan da göstereyim. Dikildiğinde bu şekilde görünecek. Peki efendim, yapacaklara kolay gelsin. Şimdi terliğim için böyle artan kumaşlardan bir astar kestim ben. Ki bunu böyle içine birer santim boşluk vermiştim. Bu şekilde astarlayacağım dikerek. Bu benim artan bir kumaşımdı. Ama hani çantalarını da örecekseniz bunu o kumaştan da yapabilirsiniz. Ama esnek bir kumaş bu. Öyle bir farkı var. Bunu böyle bu şekilde astarlayacağım dediğim gibi. Ondan sonra da terliğime, tığlanmış terliğime dikeceğim bunu. Astarlı olsun istedim ben, çünkü çok sert, ayağımızı yormasın. Bu şekilde astarlandıktan sonra dikecek. Peki efendim, görüşmek üzere. Şimdi ben terliğimi şöyle bir diktim, terledim daha doğrusu bir kısmını. Ayağıma da giydim, denedim. Bir sıkıntı yok. Ama tabii bu 39 numara 39-40'a göre yapılmış bir ön yüz. Eğer daha küçük ayak numaranız varsa mesela bu karenin son sırasından küçültün. Mesela şu son sırası, şu gördüğümüz, bunu küçültün. Bir sıra örmeyin. Bir sıra eksik örün. Ya daha da küçük yapıyorsanız 2 sıra küçük örün. Ve öyle bu şekilde getirin. Bakın şu son sırayı
geniş de olabilir yoksa. Yani ayak numarasını söyledim mi ilk başta çekerken bilmiyorum. Çünkü ayak numarasına göre yüz şekli de değişecektir. Küçülterek gidin. Bu kısmı da yine aynı küçük kısma göre örün. Şimdi şöyle ben arkasına bir astar yaptım. Göstereyim. Böyle esnek bir kumaştı bu. Özellikle öyle yaptım ki şu şekli aldığında şey yapmasın. Biraz da zaten şey yaparak çekiştirerek birleştirdim ki çünkü bu şekli alacak terlik. O arada pot yapmasın diye öyle yaptım. Şimdi tığlanmış terliğim vardı. Onu da videolarını buldum. Herhalde onu da bunun videonun başına koyarım. Şimdi şekil bu şekil. Şimdi şuradan bir parça şey koyayım. En başını bir şekilde sabitleyeceğim. Şunun şurayı iple tutturacağım yani. İğne de kullanabilirsiniz ama iğne kayıyor. En iyisi iple tutturmak. Bunu bu kısmı buraya sabitledik ki kaymasın. Sonra önemli olan başka bir mevzu da bu ikisinin aynı yerde bitmesi, yani şu ikisi aynı yerde bitmesi lazım. Onun için buraya da bir işaret koyalım. Gerekirse oralarda eğip bükerek toparlamak lazım mevzuyu. Oraya da bir işaret koyalım. Tam burası. Terliğimiz yani buradan bitecek. Tam karşı taraftan da başlayacağım şimdi dikmeye. Bunu tığladım. Bunu 2 kat kullanarak tığlamıştım ben. Tığladığım iple dikeceğim. Tamamen bildiğiniz dikeceğim. Şöyle yaklaştırayım. Tam bunun karşısından başlayacağım. Şimdi işaretlediğim ipin tam karşısına elimi alıyorum. Bildiğiniz dikeceğim yani. Çok büyük efora gerek yok. Şu dış şunları kullanacağım. Şuradaki başakların dışarıdakini kullanacağım ki böyle içeri doğru kıvrılsın diye. Şimdi buraya bir ipimi sabitleyeyim. Ne yapıyorum? Geliyorum dış başağa gene. Başağın dış ayağına diyeyim. Bu şekilde dikiyorum. Şunun ucuna da dikebilirdim ama sanki bol gelecekmiş gibi geldi bana öbürünü değerlediğim için bu alttan alarak dikiyorum ben. Ama şuradan alarak da dikebilirsiniz. Tığladıktan sonra genelde aslında öyle yapıyoruz. Ama biraz yüz büyük olmuş gibi geldi bana. Onun için bu şekilde birleştiriyorum. Dediğim gibi üst taraftan ya da alt taraftan birleştirmek size kalmış. Orada milimetrik ayarlarla ayağınıza daha rahat oturur bir terlik yapabilirsiniz. Zaten ayağımıza rahat otursun diye uğraşıyoruz. Böyle birleştiriyorum ben.
daha önce de terlik yapmıştım ben, hatırlarsanız. Yani ne kadar ölçseniz de şey yaparken, örerken hafif bir bolluk ya da hafif bir darlık olabiliyor. Onu da işte buralardan ayarlıyoruz. Bakın böyle birleştirdim. Ve hani bir tık da içeride kaldı böylece şeyin yüzü. O da benim ayağımda daha rahat olacağını düşünüyorum. Hani biraz da şey olursa, genişlerse diye de şey yapıyorum. Düşünüyorum yani, genişleyebiliyor çünkü bu kağıtlıkla örülen. Böyle birleştirdim ben. Ama dediğim gibi şuradan da alıp birleştirebilirsiniz. Tamamen ayağınızın nasıl rahat edeceğiyle ilgili bir konu bu. Burada alanımız var yani. Şimdi ben burnuna kadar geldim, bakın. Bu şekilde birleşti. Şu bir tık daralttım yani, öyle yaparak, gördüğünüz gibi. Böyle de dışarıdan görüntüsü var. Bunu artık böyle birleştireceğim. Ve tamamlayacağım. Bakın şöyle de birleşecek. Benim ayaklarım biraz taraklı. Tam 39-40 numara taraklı ayak için bir model oldu bu. Hani bunu belirteyim. Ona göre gerekirse küçültürsünüz. Yani bu şekilde oluyor terliğimiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.